Öncelikle merhaba arkadaşlar. Soraya yaklaşık bir saat önce falan bir canlı yayın yaptı. Canlı yayında sonraki sezonun neler olacaklarını ufak kaba taslak bir şekilde anlattılar. Daha sonrasında bir blog yayınladılar. Daha detaylı bir blog yayınladılar. Bundan yaklaşık 2 gün önce de bizimle bir toplantı yapmışlardı content creator'larla. Yani content üreten içerik üreticileriyle birlikte bir toplantı yapmışlardı ve blogda yazan hemen hemen birçoğu şeyi bize anlatmışlardı. Ben de şimdi sizlere aktarmaya çalışacağım. Sonraki sezonda neler olacak? Başlayalım. Burada biraz hikaye anlatmışlar başlangıçta. Evet, neler değişiyor? Öncelikle 3 tane oyun modu olacak. Set modu direkt olarak Arcade ismiyle devam edecek. Pro modu aslında yeni Hot Streak modu diyebiliriz. Hot Streak'i direkt Pro olarak önümüze sunmuşlar. Pro tarafındaki liderlik tabloları yeni sezon girdiğimiz liderlik tabloları arena kısmına kaymış. Arena 27'de olacak. Yine klasik All Star olsun, U23 olsun onlar da arena klasik tarafında olacak. Yani pro kısmında sadece Hastrik tarafında ilerleyebileceğiz. Oynadığımız yeni sezon turnuvalar arena 27 olacak. Klasik turnuvalarda arena klasik tarafında olacak. Ayrıca arenalarda yine Essence'e girilebilen arenalarda yine arena klasik tarafında olacaklar. Evet, sıcak serilerde keyifli bir değişiklik var. Ona değineyim hemen. Artık sette olduğu gibi hızlı hızlı ilerleyebileceğiz. Nasıl ilerleyebileceğiz? Şu şekilde örnek veriyorum. Cumartesi saat 13'te bir maçınız var. Kadronuzu oluşturdunuz. Daha sonrasında maçı tamamladınız ve sonraki hedefe ulaştınız. Eğer istiyorsanız ilk hedefe ulaştıktan sonra ikinci hedefte ilerleyebiliyorsunuz. Aynı hafta içerisinde. Hatta istiyorsanız yeni Hastrik düzeninde sanırım 4 tane pardon sanırım 6 tane ilerleyebileceğimiz adım var. Tamamını bile ilerleyebilirsiniz. Tabi bazı kurallar var. İleride onlardan değineceğim. Önceden belirlenmiş şekilde ilerliyor biliyorsunuz. Bazı kullanıcılar bu kadar fazla soru arayı içerisinde olamayabiliyor. Şu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Adım 1, adım 2, adım 3 için sürekli kadro kurmak gerekiyor ve aktif olmak gerekiyor. Şu şekilde ilerleyebileceksiniz. 4 tane kadro kurduğunuzu düşünelim. Bunlar bir quick oluyor. Bir sıralamaya diziliyor. Bu sıralamada örnek veriyorum ilk kadronuz ilk adımı geçti. Kalan kadronuz o şekilde kalıyor ve ikinci adım için yarışmaya devam ediyorlar. Eğer ilgilenemiyorsanız bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Tabii ki herhangi bir aksilik durumunda bildirim vesaire atıyorlar. Evet. Az önce bahsettiğim konuya gelin. Bazı problemler var tabii. Bu arada 4 tane deneme hakkınız olacak ama şöyle bir durum var. Her adım için 4 tane deneme hakkınız olacak. Bu sezon olduğu gibi. Ama şöyle bir şey var. Örnek veriyorum o hafta bir ilk adıma başladınız. Hatta ilk adım demeyeyim. İkinci adıma başladınız. İkinci adıma geçmişsiniz ve o hafta ilk kadronuzu attınız. Bir canınızı denediniz. Onun akabininde kazanamadınız. İkinci şansınızı denediniz ikinci adımdaki. Bu sefer kazandınız diyelim. Patladım ya. Çok yanlış anlattım. Şöyle toparlıyorum. Nasıl toparlıyorum? Örnek veriyorum. Bir şansınızı denediniz, kazanamadınız. İkinci şansınızı denediniz, kazanamadınız. O Gaming'de örnek veriyorum Premier Lig'de 8 maç var ve tamamı bitti. O lig haftası bittiği için siz tamamen 4 hakkınızı harcamamış olsanız dahi 2 hakkınız olsa bile tekrar en başa dönmüş oluyorsunuz ve kaybetmiş oluyorsunuz. Bu şekilde bir timer yapmışlar. Yani o hafta içerisinde 4 hakkınızı harcamasanız bile o step'te başladıysanız, o adımla başladıysanız bitirmeniz gerekiyor. O adımın sonraki adıma ulaştırmanız gerekiyor. Eğer ulaştıramazsanız 4 hakkınızı kullanmasanız dahi başlangıç adımına geri dönmüş oluyorsunuz. Eğer ben bu hafta oynamıyorum derseniz tabii ki hiç oynamayıp o step'te kalabilirsiniz. Yani ikinci adımdasınız. O hafta hiç oynamadınız. İkinci adımda kalmaya devam edersiniz. Ama oynayıp iki hakkınızı harcayıp hatta bir hakkınızı dahi harcasanız kalan 3 hakkınızı kullanmasanız bile
O hafta kalan maçlar bittikten sonra kaybetmiş sayılıyorsunuz ve ilk adıma dönüyorsunuz. Bir tane daha bu tarz bir olay var tabii. Ondan da bahsedeceğim biraz sonra. O biraz daha aşağıdaydı yanlış hatırlamıyorsam. Sette biliyorsunuz işleyiş nasıl ilerliyor? Bir kadro kuruyorsunuz. Maç bitiyor. Eğer puanınız geçiyorsa sette direkt olarak ödülünüzü alıyorsunuz ve ilerliyorsunuz. Ama eğer puanınız yetersizse istediğiniz kadar bekleyin. Herhangi bir güncelleme olmuyor. Yani güncelleme oluyor tabii ki ama set içerisinde geçerli olmuyor. Ve bundan dolayı kaybetmiş sayılıyorsunuz. Geçen sezon zaten Pro modunda da bu şekildeydi Hastrik tarafında. Eğer herhangi bir güncelleme olursa ödülünüzü alabiliyordunuz. Bu sezonda böyle. Eğer örnek veriyorum step'i geçtiniz, o adımdaki puanı tamamladınız. Maç bitti. Ödülünüzü aldınız ve puan düştü. Herhangi bir problem yok. Bu geçen sezon olduğu gibi devam ediyor. Eğer 4 hakkınızın tamamını bitirdiniz ama maçlardaki puanda güncelleme olacağını düşünüyorsanız oradaki kaybettiğiniz adımda bekleyerek herhangi bir güncelleme sonrasında eğer hedefi aşarsanız o ödülü yine alabiliyorsunuz. Eğer beklemek istemiyorum diyorsanız step'i tamamlayıp en başa geride dönebilirsiniz tabi. Yani yakın bir skorsa falan bu tarz durumlarda beklemek mantıklı olabilir. Uh, neymiş ya? Nadirlik kısmında şöyle bir şey var. Rare'lar bu sezon biraz daha değerli olacak gibi duruyor. Limited Hastrik tarafında Rare'lar biraz daha bonus veriyor. Her Rare kart için %15 Hastrik tarafında ödül bonusu alıyorsunuz. Örnek veriyorum $10 kazanıyorsanız sonraki step için Hastrik'te %15 daha kazanarak $11,5 kazanıyorsunuz. Tek kart kullandıysanız eğer o kartı kaptan olarak kullanırsanız $4 daha kazanıyorsunuz. Totalde $14 kazanıyorsunuz. Tamamını Rare'dan oluşturursanız 2 katı kazanıyorsunuz. Yani $10'lık step'e ulaştığınızda $20 kazanmış oluyorsunuz. Yani her kart %15 Rare. Kullandığınız her kart Limited Hastrik tarafında. Eğer o kartı kaptan yaparsanız %15, %40'a yükselmiş oluyor. Umarım anlatabilmişimdir. Yani 4 tane rare kullandınız. Hiçbirini kaptan yapmadınız. Totalde %60 alırsınız. 5. kaptan olursa 40 da oradan gelir. %100'e tamamlanır ve 2 katı olur gibi düşünebilirsiniz. Aynen. Şöyle bakayım, dikkat edeyim de kaçırmayayım bazı şeylere. Bu arada kadro bonuslarında Hastrik tarafında Cap 260 ve Multi Club kaldırıldı. Arena tarafında devam edecek. Onu belirteyim. Yeni sezon XP'si, koleksiyon vesaire kaptan onlar devam edecekler. Kıtlık bonusu da Pro tarafında geçerli olmayacakmış. Tabi puanlar ona göre düzenleniyor. Onu da belirteyim. Ee, bu bir tane daha problem var demiştim. O kısma geldik. Şimdi örnek veriyorum. Bir kadro oluşturdunuz. İkinci stepte olduğunuzu düşünelim. Yine ikinci stepteyiz. Gerçi step burada fark etmiyor. Bir kadroyu kurdunuz. O kadronun artık o hedefe ulaşamayacağını düşünüyorsunuz ve kadroyu iptal ederseniz maalesef oradaki oynamayan kartları ikinci hakkınızda kullanamıyorsunuz. Böyle bir olay getirmişler. Tabii o step için geçerli. Örnek veriyorum. O step'i geçtiniz. İkinci step'i geçtiniz. 3'e ulaştınız. Üçüncü step'te oynamayan kartları tabii kullanabiliyorsunuz. Ama aynı step'teyken kadroyu iptal edip oynamayan kartları diğer hakkınızda değerlendiremiyorsunuz. Bence bu da bir dezavantaj ama bana bazı şeyler anlattılar. Mantıklı geldi. Geçen sezon zaten böyle bir hakkımız yoktu yani aslına bakarsan. O yüzden pek de bir şey söyleyemeyeceğim. Eee Böyle bir kısa bakayım buralarda ne yazıyormuş. Tamam. Az önce bahsettiğim şeyi söylüyor. Tamam. Evet, artık Division'lar yok. Geçen sezon ben zaten çok fazla ağlamıştım Division'lar kısmı için. Yani bence mantıksız da Division'lar. Çünkü sürekli Div 1'e çıkmak için uğraşıyordun. Div 1'de en ufak bir DNF'de düşüyordun.
Ya biraz hoş değildi. Çünkü Div 3'te çok iyi bir puan alıp Div 1'deki birinciyi geçebiliyorken çok 3-4 katı, hatta 3-4 katı çok az, 10-15 katı daha iyi ödülden mahrum kalıyordun vesaire. O tamamen kalktı. Artık sadece tek bir division üzerinde ilerleyeceğiz. Herhangi bir division yok. Herkes aynı kümede sıralanacak. Ayrıca yedek slot geldi. Şöyle görseldeki gibi göstereyim. Ne olacak? Sanırım sadece arena kısmı için getirilmiş. Ben yanlış anlamışım. Ben Hastrik için de var diye biliyordum. Anlattıklarına göre burada Hastrik için yok. Sadece arena için geçerli ama onu tekrar bir sonraki güncellemede detaylandırırlar diye düşünüyorum. Şu şekilde ilerliyor. Eğer yeni sezon bir kadro kuruyorsanız bir adet kaleci, yeni sezon bir adet de ekstra yeni sezon kullanabiliyorsunuz. Buradaki kadrodan herhangi biri DNF yerse bu 4 karttan e, diğer sabınız giriyor. Eğer kaleciniz DNF yerse kaleci kartınız girmiş oluyor. Bu şekilde kaleciler için iyi olmuş aslında. Asfiye'yi her zaman buraya sablarsın. Diğer spot için bir şey diyemeyeceğim. Eğer kadronda herhangi bir risk varsa ve galerin genişse bu da gayet iş yapar bir durum. Yani burada stratejiler de yapılabilir tabii. Eğer defans kartına çok güvenmiyorsan defansı kasti bir DNF kartı koyarak buraya saba daha güvendiğin orta saha veya forvet kartı koyarak belki de 3 forvetle veya 3 orta saha ile birlikte yarışabilirsin sabla birlikte. Bana anlattıkları, topluluğa anlattıkları kısımda bunu da biraz detaylandırmışlardı. İşte defans olursa olmaz gibi bayağı karmaşık bir süreç vardı. Sanırım onu getirmek istememişler. Bu arada bazı şeylerden bahsediyor. Eğer kaptanınız DNF yerse sub'daki oyuncu kaptan yerine geçer. E, Hemen okuyalım, ufak hatırlamaya çalışayım. Tamam. Tamam. Çok önemli şeyler değil diye düşünüyorum. Aynen, bunların birçoğunu anlattık. Arenalar için 4 kadro kurabiliyoruz yine. Kadro bonusları aynı şekilde sezon içi için, yani yeni sezon için 260, klasik SO 7 için de 370 olarak devam ediyor cap bonusu. Bildiğiniz üzere arenalarda geçerliydi sadece. Dediğim gibi arena odaları da geçen sezon olduğu gibi ilerleyecek. E, Yani bunların birçoğunu anlattık zaten. Rear'lar artık daha değerli olacak dedik. İlerleyelim. Yani büyük ölçüde Sorare 26'da olduğu gibi Sorare 27'de de birçok lig olacak ve hatta size sürprizler yapacağız diyorlar. Yani buradan net olarak söylemiş olmuyorum ama yüksek ihtimalle bayağı bir Türkiye Ligi, İtalya Ligi, Portekiz Ligi net olarak beklediğim ligler. Belki bazı diğer ligler de olabilir. Olmayan Meksika vesaire, o tarz liglerin de gelmesi muhtemel. Bir sürü Has-Lig tarafında ilerleme olabilir. Yani bakalım. Bu arada şunu kapatmayı unuttum. Bu sesi duyacaksınız. Kapatayım hemen. Evet. Streak tarafında bazı turnuvalarda 6 basamak olacak. Göstereyim şöyle. Premier Lig'de olduğu gibi. Bu basamak imkansıza yakın bir puan. Tabii 550 puan. Yani 550 puana oynamak isterseniz 1000 dolara oynayacaksınız. Pardon, 10 bin dolara oynayacaksınız. Eğer oynamak istemiyorsanız da bu adımı es geçip tekrar en başa dönebilirsiniz. 6. adımı geçtikten sonra ekstra bir adım daha eklemişler buraya. Tabii imkansız bir puan olduğu için tabii 6 adıma ulaşan insanlar da şansını denemek ister bence. Çünkü burada 10 bin dolar söz konusu. En azından bir şansını deneyeyim dersiniz. En azından ben öyle yapardım. Zaten Rare Boost kısmını anlatmıştım. Her Rare kart için %15 boost var. Kaptan için de %40 tabii ki boost var. Bu arada bu boost karta verilen XP değil, yanlış anlaşılmasın. Ödüle verilen boost bu. Ona göre değerlendirin. Premier Lig en iyi ödül havuzuna sahiplik. Ondan biraz daha iyi Almanya ve İspanya. Fransa'da
gördüğüm kadarıyla bir farklılık yok ama Fransa'yı ekstra ayırmışlar. Şöyle bir tekrar bakayım. Yani diğer iki ligler aynı gibi gözüküyor ama ayırmışlar, onun nedenini bilmiyorum. Belçika ve Hollanda da onlardan daha kötü, bildiğimiz üzere Premier Lig'in, yanlış görmediysem yarı yarıya neredeyse birçoğu şeyi. Bu şekilde ilerliyoruz. Bu arada her ligde de koymamışlar o son hedefi. Sadece büyük liglerde eklemişler. Var, büyük liglere bir torpilleri var. Onlar da gayet normal bence. Evet, arena kısmındaki prize pool'a gelirsek Unique kısmına biraz orası burası değil gerçi, pardon, o biraz aşağıda, ondan değineceğim. Arenada yeni sezon prize pool'da bu şekilde gördüğünüz üzere. Videoyu durdurup eğer merak ediyorsanız kendiniz kontrolde edebilirsiniz. Hatta video altına blogun linkini de paylaşırım. İstiyorsanız blogdan kendiniz de her detayı kontrol edebilirsiniz. Prize Pool'a da bakabilirsiniz. Evet, klasik tarafa gelecek olursak biraz az önce bahsettiğim şey burada geçerli. Limited, Rare ve Super Rare'de herhangi bir ödül bulunmuyor. Unique kullanıcılarla bir toplantı yapmışlar ve onlara bir torpil yapmışlar. Bir şey diyemeyeceğim. Bence eğer Ünye'ye veriyorsanız Süper Rare'e de vermeniz lazım. Biraz, ama onları da bir nebze anlayabiliyorum. Nasıl anlayabiliyorum? Çünkü Unique alıcıları eski sezon kartım eski sezon olsa hiçbir işe yaramıyor deyip Unique kartı almayabilirler. O yüzden bir nebze olsun biraz ödül koymuşlar. Açıkçası çok büyük ödüller de değil. O yüzden çok bir şey diyemeyeceğim. Onların prize pool'u da bu şekilde. All Star, Şampiyon ve U23 olmak üzere 3 adet eski sezon katılabileceğimiz turnuva var efendim. Sonraki sezonda özel etkinlikler yapacaklarını söylüyorlar. Avrupa kısmında geçen sezon berbat bir Avrupa kısmı vardı. O taraf için de yine bir güncelleme yapacaklar. Orada bir host streak olacak. Sıcak sillerin orada da olacağını söylüyorlar. Bu güzel bir güncelleme bence. Çünkü geçen sezon gerçekten muazzam kötüydü Avrupa tarafı. Hastrik orayı biraz toparlayabilir. Şu an Dünya Kupası'nda olduğu gibi biraz daha heyecanlı hale getirebilir diye düşünüyorum ki bence şu anki Dünya Kupası'na çok yakın bir sistem olacak sonraki Avrupa sezonu. Hatta o %30'lu bonuslu kartlar falan bile neredeyse bence ona yakın olacak diye düşünüyorum. Yeni basılan %30 bonuslu kartlar falan. Bakalım. Tabii bunlar benim düşüncem, onu da belirtmiş olayım. İşte daha özel etkinlikler getireceğiz vesaire şeklinde ilerlemişler. Toplama görevleri geçen sezon biliyorsunuz K Lig'de, Japonya Ligi'nde, MLS'te vesaire toplama ödülleri vardı. İşte bazı kartları topladığınızda XP alıyordunuz, kupon alıyordunuz vesaire. Burada tabi bazı kullanıcılar aralarında kartları aktararak her hesaptan o bonusları almışlar. Tabi onlar yasaklandı ama bunun önüne geçmek biraz zor bu durumda. Artık bu toplama görevlerini alabilmek için anında satın al, açık arttırma veya craft ederek ya da ödüllerden kazanarak toplama ödüllerini alabileceğiz. Tabi ödüllerin de biraz boostlanması lazım diye düşünüyorum. Eğer böyle alınacaksa çok fazla toplama ödülü alınamayacaktır. Ya, Craft bence Craft'ın nasıl anlatayım? Craft'ın anasını ağlattılar bence. Bana yeni Craft çok garip ve kötü geliyor. Biraz daha hissiyatı daha iyileştirmek için yeni bir düzene geçtiler. Şu anki düzene geçtiler. Şu an yaptığınız Craft'a geçtiler ama bence bu Craft hiç hoş değil. Çünkü biraz aşağı ineyim. Yani oranlar berbat ya. Tabii ki şöyle söyleyeyim. Mesela buradaki 3 star kartlar iyi olabiliyor. Hatta 2 star kartlar bile iyi olabiliyor. Yedekler zaten en kötü kartlar ve muhtemelen hiç iyi olma şansı yok ama 2 star 3 star kartların arasından bile iyi kart çıkarma şansımız var ama o hissiyatı alamıyorsun. Çünkü bir önceki bence Essence kısmında bazı hatalar olsa bile, tier listler kötü olsa bile sürekli yüksek kart açma ihtimalin vardı. Şu an gördüğünüz üzere oranlar çok kötü ve bunun üstüne bir de şöyle bir şey yapmışlar. Artık Essence'ler 500 iken ipucu açma essence'leri
Onu 1K yükseltmişler. Eğer Yıldız veya Tier 3 kart full stardı sanırım. Full star ve full K içinde 2K essence istiyor. Her ipucu için. Yani Essence deneyimi, craft deneyimi bence daha kötüleşecek gibi gözüküyor. Tabii bu benim düşüncem. Sonraki sezon deneyimlediğimizde daha iyi buraları anlarız diye düşünüyorum. O yüzden çok fazla yorum yapmayayım. Mühürleme kısmı şu ankine yakın şekilde devam edecek. Hatta söylediklerine göre liderlik tablosuna da Essence, pardon liderlik tablosu diyorum. Eski sezon turnuvalarda Essence ekledikleri için onlarda da geçerli olacak mühürleme kısmı. Bundan dolayı biraz daha avantajlı olduğumuzu söylüyorlar. Bunun akabinde de bazı güncellemeler yapmışlar. Biraz daha bazı levelleri atlatmışlar ama çok yüksek etkileneceğimi zannetmiyorum birçoğumuzun. Çünkü maksimum 2'dir, 3'tür, 4'tür, 5'tir. Yani oralarda çok büyük değişiklikler yok. Ufak değişiklikler var. Yüksek hedeflerde olanlar için biraz daha ekleme yapmaları gerekecek gibi gözüküyor. Eğer merak ediyorsanız yine buralarda da aşağıdaki bloğa bakabilirsiniz veya videoyu durdurup kendiniz kontrol edebilirsiniz. Gerçek hayat ödülleri yani bu sezonda olduğu gibi işte formalar, VIP biletler vesaire bu tarz ödüller de olacakmış. Açıkçası Türk kullanıcılar için çok da önemli değil. Geçen sezon mu, önceki sezon mu sanırım Türkiye için de bilet dağıtıyorlardı ama işte pasolik bayağı karışık bir süreç olduğu için tekrar onu denerler mi bilmiyorum. Umarım denerler. En azından o da keyifli olabilir açıkçası. Maçlara daha çok gitmemize vesile olabilirler belki. Evet, bu kadar. Yani eğer merak ettiğiniz veya kaçırdığım bir husus varsa aşağıdan yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bana sorarsanız bence daha keyifli bir sezon olacak. Özellikle Hasrik tarafına yani yeni pro kısmına getirdikleri yeniliklerle birlikte pazar çok daha canlı olacaktır. Özellikle yeni sezon kartlar bayağı değerli olacak gibi gözüküyor. Çok büyük fiyat düşüşleri yaşar mıyız? En azından sezon başında yaşar mıyız? Bence daha az yaşarız. O yüzden belki çok beklemeyip sezon başında da piyasaya girilebilir. Tabii sezon başı derken ilk kartlardan bahsetmiyorum. İlk kartlar her zaman çok absürt fiyatlara giderler ama yavaş yavaş piyasa oturduktan sonra birinci hafta belki olmayabilir ama ikinci hafta, üçüncü haftadan sonra bence fiyatlar oturduktan sonra çok büyük kayıplar yaşamayız fiyatta diye düşünüyorum. Ama tabii piyasayı kullanıcılar belirliyor. Ne kadar hype olduğu belirliyor. O yüzden net konuşmak da zor. Diyeceklerim bu kadar efendim. Dediğim gibi eğer aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey varsa bana aşağıdan yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videoyu beğenir ve abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bunun akabinde hala sonra kaydolmazsanız şurada ya da şuradan bir video izliyorsunuz. Kaydoluyorsunuz. Daha sonrasında yine aşağıdaki sosyal medya hesaplarımdan bana sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Efendim kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sen kalın.